son olarak büyük motifimizi de yapalım. Motiflerimizi tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi motifimizi öncelikle bir kenara bırakalım. Şimdi sihirli halkayla başlayacağız yine. Sihirli halkanın yapılışını bu defa biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Videonun başında göstermiştim çünkü. Şimdi hemen bir sihirli halkamızı öncelikle yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu sırada ilk sıradan bahsediyorum. Sihirli halkamızın içerisine toplam 32 adet, üçlü trabzan yapacağız. Şimdi ilk trabzan için dediğim gibi dilerseniz 3 adet zincirle başlayın. Dilerseniz bakın benim gibi şu trabzan benzeri yapıyı yapın. Bunu tekrar göstermeyeceğim çünkü videonun içerisinde çok fazla gösterdim. Şimdi bakın arkadaşlar bunu birinci üçlü trabzan olarak kabul edeceğim. Ardından tığımızın üzerine bir adet ilmek alıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine batıyoruz. Bakın 3 adet ilmeği. Önce ilk ilmeği tek başına, ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte, ardından son kalan 2 ilmeği birlikte çekerek üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bir tane daha yapalım arkadaşlar. Hemen sihirli halkamıza battık. Bakın tığımızın üzerinde 3 adet ilmek var. Önce ilk ilmeği çekiyorum. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Ardından bakın son kalan 2 ilmeği birlikte çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde toplamda 32 adet üçlü trabzanımızı yapalım. Ardından 32 adet üçlü trabzanımızı tamamladık. Bakın hemen İlk yapmış olduğumuz trabzan benzeri yapının şu üstteki tepesine batıyorum. Buradan bir adet ilmek alıyorum. Ardından almış olduğum ilmeği tığımda bekleyen ilmekten kaydırarak bakın sıra birleştirmemi yapıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir adet zincir çekip bir üst sıraya çıkalım. Şimdi bu sırada arkadaşlar 3 adet zincir çekeceğiz. İlk boşluğu atlayıp bir sonrakine batıp sık iğne yapacağız. Ardından yine 3 zincir, sıradaki boşluğu atlayıp bir sonrakine batıp, sık iğne yapacağız. Bakın hemen 3 adet zincirimizi çekelim. Ne dedik? Bakın benim sıradaki boşluğum şurası. Burayı atlıyorum. Bir sonrakine batıp bakın sık iğnemi yapıyorum. Ardından yeniden 3 adet zincir. Sıradaki boşluğu atlıyoruz. Bakın sıradaki boşluğumu atladım. Bir sonrakine batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonunda şu şekilde 16 adet boşluğumuzun olması gerekiyor. Sıramızı tamamlayalım ardından yeniden görüşeceğiz. 15 adet bu şekilde boşluklarımı elde ettim. 16.'yı birlikte yapalım istiyorum. Bakın ne yapıyoruz ilk önce? 3 adet zincirimizi çekiyoruz. Şimdi başlangıçta hatırlarsanız 4 adet zincirle başladık. Bunun 3 tanesini şu e, sık iğnelerin arasındaki geçiş için kullandık. Bir tanesini ise yükselti amacıyla kullandık. Şimdi bu yükselti amacıyla kullanmış olduğumuz ilk zincirin içerisine batıyoruz. Buradan bir adet ilmek alıyoruz. Ardından almış olduğumuz ilmeği tığımızda bekleyen ilmekten kaydırıyoruz. Bakın bu şekilde sıramızı birleştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sırada bu boşluklara çalışacağız. Bu boşlukların üzerine üçer adet üçlü trabzan yapacağız ama kapamalarını birlikte yaptığımız üçlü trabzandan yapacağız. Bakın bir başlayalım. Öncelikle bakın ilmeğim şu an şu ilk yapmış olduğum zincirin üzerinde bunu bir adet sık iğne olarak kabul etmiştim hatırlarsanız. Şimdi benim ilmeğimi ne yapmam lazım? Şu boşluğa almam lazım. Dolayısıyla bakın boşluğa girdim. Bir adet ilmek aldım. Tığımda bekleyen ilmekten kaydırdım. Bu şekilde öncelikle ilmeğimi boşluğa aldım. Şimdi arkadaşlar dilerseniz burada 3 adet zincir çekin. Önce şunu bir kitleyeyim arkadaşlar. İsterseniz 3 adet zincir çekin yahut kasma yapıyorsa 4 adet. Yahut bakın daha önce ben hatırlarsanız şöyle trabzan benzeri bir yapı yapıyordum. Bunu tekrar göstermeyeceğim size. Çok gösterdim çünkü. Dilerseniz bundan da yapabilirsiniz. Bakın yalnız en son kapamasını yapmadım ben bu trabzanı. Çevirdikten sonra arkadaşlar ilmeğimizi şöyle alttan aldıktan sonra bir zincirle kapatıyorduk ya burayı. Bakın kapamasını yapmadım. Hemen tığımın üzerine ip aldım. Aynı boşluğa yeniden girdim. Bir adet ilmek aldım. Önce ilk ilmeği. Ardından sıradaki 2 ilmeği çektim. Bakın tığımın üzerinde 3 adet ilmek var. Bekletiyorum. Yeniden tığımın üzerine ip aldım. Aynı boşluğa bakın yeniden girdim. Önce ilk ilmeği. Sonra sıradaki 2 ilmeği çektim. Ardından bakın tığımın üzerinde kalan 4 adet ilmeği
tek seferde topladım. Bakın trabzanlarımı bu şekilde yapıyorum. Şimdi ara geçişlerde arkadaşlar bir boşluktan diğer boşluğa geçerken 3 adet zincirle geçiyorsunuz. Bakın hemen 1, 2, 3 adet zincirimi çektim. Ardından tığımın üzerine ip aldım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Bakın boşluğun içerisinden bir adet ilmek aldım. Ardından ilk ilmeği tek başına, sonra da sıradaki iki ilmeği birlikte çektim. Kalan ilmeği bekletiyorum. Kalan iki ilmeği bekletiyorum. Yeniden tığımın üzerine ip aldım. Bakın aynı boşluğa yeniden girdim. İlk ilmek, iki ilmek, son kalan ilmekleri beklettim. Yeniden tığımın üzerine ip aldım. Bakın hala aynı boşluğa çalışıyorum arkadaşlar. Bakın bu defa son kalan 4 ilmeği tek seferde topladım. Ne dedik? Ara geçişlerde, yani bir boşluktan diğer boşluğa geçişlerde 3 adet zincirle geçiyoruz. Bir boşluğumuzu daha birlikte yapalım. Ardından sizin tamamlamanızı isteyeceğim. Bakın tığımın üzerine ip aldım ve üçlü trabzanın ilk ilmeğini çektim. Sonraki iki ilmeğini çektim. Bakın son iki ilmeği beklettim. Yeniden ilmek aldım. Aynı boşluğa. Bakın aynı işlemi tekrarlıyorum. Son ilmeği bekletiyorum. Yeniden ilmek aldım. Bakın bu defa ilk ilmeği çektim. Sonraki iki ilmeği birlikte çektim. Son kalan 4 ilmeği birlikte çekiyorum ve kapamasını bu şekilde yapıyorum. Ardından 3 adet zincir ve bir sonraki boşluğa geçme şeklinde devam edeceğiz. Şimdi tüm boşluklarımızı arkadaşlar bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Üçlü trabzanlarımızı yapalım. Sonuna geldik yine. Bir birleştirmemizi birlikte yapalım istiyorum. Bakın 3 adet zincirimi çektim. Şu aradaki boşluğu oluşturacağım. Şimdi başlangıçta 3 adet trabzanımı tek seferde topladım ya arkadaşlar. Bakın onun boşluğu burada. Zaten tek seferde toplandığı için tek bir boşluk oluşuyor 3 trabzan için. Hemen bunun boşluğundan bir adet bakın ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ilmekten kaydırarak sıramı birleştiriyorum. Hemen bir adet zincir çekeceğim. Şimdi arkadaşlar bu sırada bakın her boşluğa 3 adet üçlü trabzan yapacaksınız. Ama şurada bir önceki sırada bakın 3 adet üçlü trabzanı tek seferde topladık ya, dolayısıyla bakın bunların tek bir boşluğu oluştu. Tek seferde toplandıkları için. Bu boşluklara ise bir adet tekli trabzan yapacaksınız. Bakın dolayısıyla şu 3 trabzanımın birleştiği boşluktayım şu an. Hemen buraya şu üçlü trabzan olarak kabul ettiğim trabzan benzeri yapıyı yaptım. Bakın bu benim bir adet üçlü trabzanım. Tığımın üzerine ip aldım. Bakın hemen boşluğa atlıyorum. Bu boşluğa 3 adet üçlü trabzan yapacağım. Bakın bu birinci üçlü trabzanım. Hemen aynı boşluğa geçtim. İkinci üçlü trabzanım. Yine tığımın üzerine ip aldım. Bakın aynı boşluğa üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Herhangi bir zincir çekmiyorsunuz arkadaşlar bu sırada trabzanlar arasında. Hemen tığınızın üzerine ip alın ve bakın şu 3 adet üçlü trabzanın tek seferde toplanması sonucu oluşan boşluğa batın ve üçlü trabzanınızı yapın. Ardından yeniden boşluğa devam edeceğiz. Bakın boşluğa geçtiğinizde 3 adet üçlü trabzan yapacaksınız. Ardından bir önceki sıradaki üçlü trabzanların tepe boşluğuna, zaten tek bir tepe boşluğu var bunların. Bakın bir adet üçlü trabzan yaptık. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Hemen ilk yapmış olduğumuz şu trabzan benzeri yapının tepe boşluğuna batalım. Bir adet ilmek alıp tığımızda bekleyen ilmekten kaydırarak bakın sıramızı birleştirelim. Şimdi arkadaşlar bu sırada 6 adet zincir çekeceğiz ve 3 adet boşluk atlayıp dördüncü boşluğa batıp sık iğne yapacağız. Ama başlangıçta bakın hemen önce bir adet zincir çekelim. Bu zincirimizi yükselti amacıyla kullanacağız arkadaşlar. Yükselti olarak kabul edeceğiz. Dolayısıyla 6 adet zincirimizi şimdi çekeceğiz. 3, 4, 5, 6. Bakın dolayısıyla burada 7 adet zincir çekmiş oldum. Ama sadece bu başlangıç için 7. Diğerlerinde 6 çekeceğiz. Bakın ne yapıyoruz? 1, 2, 3 adet boşluk atladım. Dördüncü boşluğa battım. Bir adet ilmek aldım. Ardından sık iğnemi yaptım. Bakın yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet zincirimi çektim. 1, 2, 3 boşluk atladım. Dördüncü boşluğa batıp bakın sık iğnemi yaptım. Yine arkadaşlar 6 adet zincir. 3, 4, 5, 6. Ardından 1, 2, 3 boşluk atladık.
4. boşluğa batıp sık iğnemizi yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Birleştirmeyi yine birlikte yapalım istiyorum arkadaşlar. Bakın 6 adet zincirimizi çektik. Şimdi arkadaşlar ilk bakın kaydırma yapmış olduğumuz boşluk var. Aynı boşluğa bakın bir daha girin. Bir adet ilmek alın ve bu defa sık iğne yapın. Bakın birleştirmemizi bu defa bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir üst sıraya başlayacağız arkadaşlar. Bunun için 4 adet zincirinizi çekin ve şu önünüze gelen ilk büyük boşluğa girip bir adet ilmek alıp bakın sık iğnenizi yapın. Ardından bakın 6 adet zincir çekin. 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 adet zincirinizi çektikten sonra bakın bu defa bir sonraki büyük boşluğa atlayın ve bir adet sık iğnenizi yapın. Şimdi yeniden 4 adet zincir çekin. 3, 4. Bu defa bakın şuradaki sık iğnenizi hemen sıradaki bakın şu sık iğnenin tepe boşluğuna batın. Bir adet sık iğnenizi yapın. Şimdi arkadaşlar sadece farklı olan bölüm burasıydı. Bundan sonra hep 6 adet zincir ve sık iğne, 6 adet zincir ve sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Tabii ki boşluklara batacağız. Şimdi hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincirinizi çekin ve bakın hemen sıradaki boşluğa girip bir adet sık iğne yapın. Tekrar 6 adet zincir, 3, 4, 5, 6 ve hemen sıradaki büyük zincirin içerisine girip sık iğnenizi yapın. Şimdi bakın bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıranın sonunda yeniden görüşelim. Sıranın sonuna geldik. Sıranın sonuna geldiğimizde bakın başlangıçta şurada 4 adet zincir çekerek bir boşluk oluşturmuştuk ya. Bu boşluğun ortasına batın. Bakın bir adet sık iğne buraya yapın. Şimdi sık iğnenizi yaptıktan sonra arkadaşlar bakın burayı burası tek başına bağımsız bir bölüm gibi ilerleyecek ama diğer boşluklara aynı şeyi yapacağız. Şimdi bakın sık iğnenizi yaptınız. Şu 4 adet zincir çekmek suretiyle oluşturmuş olduğumuz boşluğa. Şimdi sıradaki büyük boşluğa geçeceğiz. Bu defa bu boşluğun içerisine 7 adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın hemen bir yapalım. Burayı birlikte tamamlamamız gerekiyor ki arkadaşlar. Çünkü burası dediğim gibi diğer bölümlerden biraz farklı olacak. Bu bizim 3. üçlü trabzanımız. Hemen devam edelim arkadaşlar. 4, 5, 6 ve de 7. Şimdi 7 adet üçlü trabzan yaptık. Ardından bakın arkadaşlar öncelikle şu sıradaki 4 adet zincirden oluşan boşluğa herhangi bir zincir çekmeden bakın bir adet sık iğne yapacağım. Sık iğnemi yaptım. Ardından 6 adet zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6 ve sıradaki boşluğun içerisine bir adet sık iğne yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın dolayısıyla şurası bizim arka motifimizin en orta tepe bölgesi olacak. Bakın dolayısıyla iki tarafa da aynı görüntüyü vermiş olduk. Şimdi arkadaşlar sıradaki tüm boşluklara 7'şer adet üçlü trabzan yapacağız. Sadece şu başlangıçtaki 3 adet pardon özür dilerim 6 adet zincirden oluşan boşluk dışında. Şimdi bakın hemen birlikte başlayalım. Sıradaki boşluğa girdik. Ne dedik? Üçlü trabzan yapacağız dedik. Toplamda kaç adet dedik? 7 adet dedik. Şimdi dediğim gibi bu şekilde devam edelim. Şu son boşluk kalınca tekrar görüşeceğiz. Başlangıçta 7 adet trabzanla başladık hatırlarsanız ve buranın size bu motifimizin en tepe noktası, orta noktası olduğunu söylemiştim. Şimdi her boşluğumuza 7 adet üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra son boşlukta beni bekleyin demiştim hatırlarsanız. Bakın şimdi bu boşluktayız. Bu boşluğa 3 adet ikili trabzan yapacağız öncelikle. Bakın önce bir başlayalım. Şimdi hemen boşluğa girdim. Bakın birinci ikili trabzanımı yaptım. Ardından bakın
Aynı boşluğa yeniden giriyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum ve aynı boşluğa yeniden girip üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi ardından arkadaşlar bakın, bizim şu 7 adet, üçlü trabzan yapmıştık ya, ondan hemen önce bakın şurada bir boşluğumuz vardı ve bu boşluğun bakın şurasına biz sık iğne yapmıştık. Şimdi hemen tığımızın üzerine ip alalım. Bu sık iğne noktasına bir adet üçlü trabzan yapacağız ama bakın tepeyi kapatmayacağız. Önce ilk ilmeği çektim, ardından sıradaki 2 ilmeği çektim. Bakın son kalan 2 ilmeği bekletiyorum. Yeniden tığımın üzerine ip aldım. Bakın bir sonraki boşluğa geçiyorum ve yine aynı şekilde ilk ilmeği çektim. Sıradaki 2 ilmeği çektim, topladım. Kalan 3 ilmeği hala bekletiyorum ve bakın tığımın üzerine yeniden ip aldım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Bakın ilk ilmek, sıradaki 2 ilmek. Tığımın üzerinde kalan 4 adet ilmeği bu defa tek seferde topluyorum. Şimdi arkadaşlar, tek seferde topladıktan sonra 4 adet zincir çekin. 2, 3, 4. 4 adet zincir çektikten sonra tığınızın üzerine ip alın. 1 adet boşluk atlayıp bir sonraki boşluğa 1 adet üçlü trabzanınızı yapın. Şimdi bakın bu şekilde. Ardından bakın yine 4 adet zincir. 1, 2, 3, 4. Tığınızın üzerine ip alın. 1 adet boşluk atlayın. Sıradaki boşluğa geçin. 1 adet. Burada yaptığımızın aynısını şimdi burada yapacağız. Bakın ilk ilmeği çektik. Sıradaki 2 ilmeği çektik. Tığımızın üzerindeki 2 adet ilmeği bekletiyoruz. Yine tığımızın üzerine ip aldık. Bakın bir sonraki boşluğa geçtim. Yine aynısını yapacağım ve bu 3 ilmeği bekletiyorum. Ve son kalan bakın en son şurada 1 adet sık iğnemiz vardı. Bunun tepe boşluğuna batıyorum. İlk ilmeği çektim. Sıradaki 2 ilmeği birlikte çektim. Bakın tığımın üzerindeki 4 adet ilmeği tek seferde toplayarak burayı da bu şekilde tamamlıyorum. Ardından arkadaşlar şöyle hemen bir motifime bakıp bir hatırlamak istiyorum. Ardından evet, bir sonraki boşluğa geçeceğiz. Hemen buraya yine 3 adet ikili trabzanımızı yapacağız. Bakın bu birinci ikili trabzanım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bakın ikinci ikili trabzanım ve aynı boşluğa yeniden battım. Üçüncü ikili trabzanım. Şimdi ikili trabzanlarınızı yaptıktan sonra bakın şurada sık iğnem var. Hemen bu sık iğnenin tepe boşluğuna girdim. Bir adet ilmek aldım. Tığımda bekleyen ilmekten kaydırdım. Ardından bir adet zincir çekin arkadaşlar ve özür dilerim kamerayı salladım. Ardından ipinizi şu şekilde kesin. Şimdi ipinizi şu şekilde çekip çıkarın arkadaşlar. Burayı sıkılayacağız. Şimdi bu sıradan itibaren arkadaşlar artık bu tepe noktasına dokunmayacağız. Gel gitler şeklinde çalışacağız. Dolayısıyla bakın örgümüzün, motifimizin ters yüzeyini çevirelim bir öncelikle arkadaşlar. Şöyle bir müsaadenizle bakın. Tepe noktam burası. Şöyle göstereyim size. Bakın şurada, ikili trabzan yaptım ya, özür dilerim, üçlü trabzan yaptım ya arkadaşlar. Burası benim bu motifimin en tepe noktası olacak. Şimdi bakın arkadaşlar bir sıra boyunca 6 adet zincir, ardından 4 adet ilmek atlayıp beşinciye sık iğne. Sonra yine 6 adet zincir, 4 adet boşluk atlayıp beşinciye sık iğne şeklinde yapacağız. Yalnız bakın arkadaşlar, öncelikle bir ilmeğimi bir şuraya bir tutturmak istiyorum. Şöyle bir adet ilmek oluşturalım öncelikle. Şöyle bir adet ilmek oluşturduk. Bakın batacağım nokta şurası. Şu tepe zirve noktamız dediğim üçlü trabzan var ya arkadaşlar. Buradan sonraki şu boşluğa öncelikle bir ipimi, ilmeğimi bir tersten tutturayım. Şimdi bakın ilmeğimi geçirdim, bir adet zincir çekerek bunu buraya tutturdum. Şimdi ilk batacağınız noktayı size düzden göstereyim ki arkadaşlar daha net anlaşılabilir. Bakın şurada 3 adet üçlü trabzanım var.
Bu üçlü trabzandan sonraki ilk boşluk burası. Burayı atlıyorum. Bir sonraki boşluk burası. Bakın 6 adet zincir çekip ilk batacağım nokta burası olacak. Bakın hemen bir 6 adet zincirimizi çekelim. Bir adet zaten başlangıçta çektik ilmeğimizi sabitlemek için. Hemen 5 tane daha çekiyorum. 3, 4, 5. Şimdi tekrar göstereyim arkadaşlar size. Bakın şurası benim 3 adet üçlü trabzanımı tek seferde toplamıştım ya. Hemen ondan sonraki boşluk. Bunu atlıyorum. Şu noktaya batacağım arkadaşlar. Bakın hemen tığımı çevireyim. Bakın şu noktayı tırnağımla bir işaretledim. Bu boşluğa girdim. Bir adet ilmek aldım ve sık iğnemi yaptım. Ardından gerisi kolay arkadaşlar. 6 adet zincir çekin. 4, 5, 6. Ardından ne yapıyorduk? Bakın 1, 2, 3, 4 boşluk atladık. Beşinciye sık iğnemizi yaptık. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 6 adet zincir çektik. 1, 2, 3, 4 boşluk atladık. Beşinciye tığımızı geçirdik. Sık iğnemizi yaptık. Şimdi arkadaşlar sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. En son bakın örneğimi bir düz çevireyim. Şöyle bir düz çevireyim. Bir miktar yapın. Bakın şurası benim tepe noktam. Şurada şu noktada tekrar görüşelim. Tersten örmeye devam ediyorum. Öncelikle size nerede olduğumu göstereyim. Bakın arkadaşlar, ipimi kesip artık, daire olarak, daha doğrusu spiral olarak dönmeyi bırakmıştım ya, ipimi bu noktada kesmiştim hatırlarsanız. Bakın bu noktanın şimdi üzerinin, boşluğunu yapacağım. Şimdi bunun için de bakın örgümü yeniden ters çevireyim. Şöyle şu nokta benim 3 adet, üçlü trabzan yapıp tek seferde toplamıştım ya arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şurası benim, motifimin zirve noktası. Şu noktada bakın şurada, 3 adet üçlü trabzan yapıp 3 trabzanı da tek seferde kapamıştım. Bakın buradaki trabzanların boşluğu burası. Hemen bundan bir önceki boşluğa batacağım arkadaşlar. Bakın hemen tırnağımla işaretledim. Şöyle gösterdiğim boşluğa girip bakın bir adet sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın başlangıçta şuraya yine şöyle bir çevireyim. Bakın 6 adet şöyle ilmek oluşturdum. Hatırlarsanız 6 adet zincir yaptım buraya. Ardından sık iğnemi yapmıştım. Şimdi aynısını buraya da yapmamız gerekiyor ama ben bu sırada, bu boşluğu yaptığım zaman ilmeğimin ortada durmasını istiyorum. 6 zincir çekip şuradaki boşluğa sık iğne yaparsam ilmeğim aşağıda kalacak arkadaşlar ama ben ilmeğimin ortada durmasını istiyorum. Onun için bakın ne yapacağız? Motiflerimizi örerken yapmıştık ya arkadaşlar. Bir benzerini bakın şimdi yapacağız ama bu defa üçlü trabzanla yapacağız. Bakın önce 3 adet zincir çekin. Şimdi benim bu boşluk için 6 adet zincire ihtiyacım var. 6 adet zincirlik bir boşluğa ihtiyacım var. Bakın 3 adet zincirimi çektim. Tığımın üzerine ip aldım. Boşluğa girdim, ilmek aldım. Önce ilk ilmeği çektim. Ardından sıradaki ilmeği çektim. Ardından son kalan 2 ilmeği çektim. Bakın buraya bir üçlü trabzan yaptım. Böylelikle ilmeğimi de ortaya almış oldum. Şimdi arkadaşlar ilmeğinizi ortaya aldıktan sonra önce bir adet bir zincirimizi çekelim, bir motifimizi çevirelim. Ben de hemen şöyle bir ilmeğime, motifime özür dilerim bakmak istiyorum. Şimdi bakın bir adet zincir çektik ya arkadaşlar. 3 adet daha çekerek buradaki zincir sayınızı öncelikle bir 4'e çıkarın. Ardından arkadaşlar örgünüzü çevirin. Şimdi örgünüzü çevirdikten sonra ben yine hemen bir motifime bakmak istiyorum. Evet. Şimdi motifinizi çevirdiniz. Bakın hemen ilk boşluğa tığınızın üzerine 2 defa dolama yapın. Çünkü buraya dörtlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın 1, sonraki ilk önce ilk ilmeği tek başına çektim.
Sonraki 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte ve son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek bakın bir adet dörtlü trabzan yaptım buraya. Şimdi arkadaşlar takip eden her boşluğa bu arada bakın, örneğimizin yeniden düz yüzeyini çevirdik. Takip eden her boşluğa bu defa 7'şer adet, dörtlü trabzan yapacağız. Bakın hemen bir yine tığımın üzerine 2 defa dolamamı yaptım ve sıradaki boşluğa geçtim. Bakın ilk ilmeği çektim. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte, ardından sıradaki 2 ilmeği yine birlikte, ardından son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek bakın dörtlü trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar, uzun uzun artık bu trabzanları size göstermeyeceğim. Bu görmüş olduğunuz toplam bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 adet boşluğun her birine 7'şer adet dörtlü trabzanınızı yapın. Geçişlerde herhangi bir zincir falan çekmeyeceksiniz arkadaşlar. 7 adet dörtlü trabzanınızı yapın. Ardından hemen bir sonrakine geçin. Herhangi bir zincir yok. Burayı bir tamamlayın arkadaşlar. Şurası bizim motifimizin alt bölümündeki orta noktayı oluşturacak. Buraya bir köşe yapacağız. Dolayısıyla bu noktaya geldiğimizde yeniden görüşelim. Yani 9 adet boşluğa 7'şer adet dörtlü trabzanlarınızı yapın. 10. boşlukta tekrar görüşeceğiz. 10. boşluğa geldik arkadaşlar. Buraya geldiğinizde pardon 2 kere dolamadım. Bakın öncelikle 3 adet dörtlü trabzanınızı yapın. Bakın bu 1, tekrar 2 kere doladım. Bu ikinci dörtlü trabzanım. Tekrar 2 kere doladım. Bu da benim 3'üncü dörtlü trabzanım. Şimdi 3 adet dörtlü trabzan yaptıktan sonra 4 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. 3, 4. Ardından yeniden tığımızın üzerine 2 defa dolayıp yine 3 adet, özür dilerim. Evet, 3 adet dörtlü trabzan yapıyoruz. Bakın bu birinci. Hemen ikinciyi yapalım. Ardından üçüncüyü yapalım. Şimdi bu bizim motifimizin bakın şu şekilde alt köşesini oluşturacak. Şimdi geri kalan boşluklara arkadaşlar, geri kalan boşluklara yine bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın buradaki 9 boşluğa yine 7'şer adet dörtlü trabzanlarınızı yapacaksınız. Bakın şurada son bir küçük bir boşluğum kalacak. Bu boşluğa geldiğinizde arkadaşlar beni bekleyin. Burada yine farklı bir işlem yapacağız. Sonundaki bakın son boşluktayım. Şöyle bir net yerimi görebilin diye şöyle bir motifimi bırakmak istiyorum. Bakın burası benim motifimin üstteki orta noktası. Şurada hatırlarsanız şurada ipimi kesmiştim. Bu sıranın şurasında ipimi kesmiştim. Burada yeniden ilmek oluşturarak tersten örmüştüm hatırlarsanız. Bu o ilk yapmış olduğum boşluk. Şimdi arkadaşlar bu tarafta bu ilk boşluğa ne yaptıysam aynısını burada da yapacağım. Yani öncelikle bakın tığımın üzerine 2 adet ip doladım ve sıradaki göstermiş olduğum boşluğa girip öncelikle 1 adet dörtlü trabzan yapacağım. Şimdi ardından bakın 4 adet zincirinizi çekin. Ve aynı boşluğa yeniden girin, 1 adet ilmek alın ve tığınızda bekleyen ilmekten kaydırın. Şimdi bu şekilde üstüne de 1 adet zincir çekin arkadaşlar. Bu şekilde bakın yine ipimizi keseceğiz. Şimdi spiral olarak dönemiyoruz bildiğiniz gibi. Çünkü artık buraya devam etmeyeceğimiz için şöyle şu kenarı şöyle bir motifime bir iteyim arkadaşlar. Bakın şuraları dönüp duracağız ama bu orta noktaya değmeyeceğiz. Burayı hatta gittikçe açacağız bu bölümü. Şimdi arkadaşlar bakın bir sıra boyunca yine bir önceki sırada hatta 2 önceki sırada yapmış olduğumuz gibi bakın şöyle geniş boşluklar yapacağız ama neden ipimizi kestik onu söyleyeyim size. Normalde örgümüzü ters çevirip bu boşlukları yapabiliriz. Ama şu durum var arkadaşlar.
bakın şu, alt köşe noktası var ya, buraya yapacağımız trabzanların ters trabzan, yani bakın tersi bu şekilde oluyor. Dolayısıyla bu ters görüntüyü elde etmemek için ipimizi kestik. Yine, buradan yeniden ilmek oluşturup devam edeceğiz ki köşeye geldiğimiz zaman, dedim ya arkadaşlar buraya yine bu boşluğa trabzan yapacağız. Dolayısıyla buradaki, trabzanlarımız düz olacak. Yani şu ters görüntüyü elde etmemiş olacağız. Dolayısıyla ipimizi kestik. Şimdi arkadaşlar hemen bunun için bakın yeniden bu tarafa geçtim. Bakın bu tarafta ipimi kestim. Yeniden buradan başlayacağım ki, düz taraftan örebileyim. Şimdi bakın, bu sırada bakın 3 adet, özür dilerim 4 adet zincir yapmıştım. Ardından buraya 1 adet, dörtlü trabzan yapmıştım. Bakın bundan sonraki boşluğa da 7 adet dörtlü trabzan yapmıştım. Bu 7 adet dörtlü trabzanın ilkine şu şekilde bir tığınızı geçirin. Ardından bakın dilerseniz ilmek de oluşturabilirsiniz direkt. Dilerseniz şu şekilde ipinizi alıp arkaya doğru çekip hemen burayı kilitleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu sırada 5 adet zincir, ardından 2 boşluk atlayıp üçüncüye sık iğne. Sonra yine 5 adet zincir, 2 adet boşluk atlayıp üçüncüye sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Bakın bu ilk zincirimiz bizim yükselti amaçlı olacağı için bunu bir çeşit sık iğne olarak kabul edeceğiz. Dolayısıyla bakın 5 adet zincirimi şimdi çekiyorum. 3, 4, 5. Dolayısıyla bakın buraya 6 adet zincir çekmiş oldum. Bu sadece, ilk başlangıç için geçerli. Diğerlerine 5 zincir çekeceğiz. Bakın ne dedik? 2 adet boşluk atladık. Üçüncüye batıp 1 adet sık iğne yaptık. Yine 5 adet zincir çekelim arkadaşlar. Ardından bakın birinci boşluğa atladım, ikinci boşluğa atladım, üçüncü boşluğa girip 1 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi bunu uzun uzun göstermeyeceğim. Çünkü, çok basit bir, örülüşü var. Dolayısıyla arkadaşlar her, boşluktan sonra sık iğnenizi yaptıktan sonra 5 adet zincir, 2 adet boşluk atlayıp üçüncüye sık iğne şeklinde devam edin. Şu, taban şöyle neredeydi arkadaşlar bizim? Evet, köşe noktamız bakın buradaydı. Şurada bakın köşe yapmak için 3 adet dörtlü trabzan, araya, 4 adet zincir, sonra 3 adet, yeniden dörtlü trabzan yaptık ya arkadaşlar. Buraya geldiğimizde, yani şu boşluğa geldiğimizde yeniden görüşeceğiz. Buradaki boşluk motifimin alt orta noktasında köşe yapacağımız boşluk. Şimdi bakın toplam 21 adet bakın şu şekilde küçük küçük boşluklar yaptım. Orta noktaya da bakın 2 adet boşluğum kalmış. Şimdi arkadaşlar hemen yeniden 5 adet zincirinizi çekin önce. 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 adet zincirinizi çektikten sonra bu orta noktaya direkt atlayıp üçlü trabzan yapacağız. Bakın tığımın üzerine 1 adet, ilmek doladım. Sıradaki 2 boşluğu atlıyorum. Üçüncü boşluğum bakın benim buradaki geniş boşluk oluyor. Yani köşe yapacağım boşluk oluyor. Dolayısıyla ne yapıyorum? Buraya 3 adet üçlü trabzan yapıyorum sırasıyla. Bakın 1 adet yaptım. Bu benim ikinci üçlü trabzanımdı. Hemen üçüncüyü de yapıyorum. Bakın toplamda 3 adet üçlü trabzan yaptık. Ardından bakın 1, 2, 3, 4 adet zincirinizi çekin. Ve aynı boşluğa 3 adet daha üçlü trabzanınızı yapın. Bakın ikinci üçlü trabzanım. Bu da benim üçüncü üçlü trabzanım. Ardından arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet zincirinizi çekin. 2 adet boşluk atlayın. Üçüncüye sık iğne. Burada ne yaptıysak şimdi aynısını motifimizin diğer tarafında da yapacağız. Yani yine 5 adet zincir, ardından 2 boşluk atlayıp üçüncüye sık iğne. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bir miktar devam edelim. Ardından bakın sıranın sonunda yeniden görüşeceğiz. Tamamladık.
Hemen, ne yaptığımızı bir özetleyeyim arkadaşlar size. Bakın, bir önceki sıradaki ilk trabzan derken arkadaşlar, şu 7 adet aynı boşluğa yapmış olduğum trabzanın ilkinden bahsediyorum. Bu trabzanın, tepe boşluğuna ilmeğimi tutturdum. Ardından 5 adet zincir, 2 boşluk atla üçüncüye bat. 5 adet zincir, 2 boşluk atla üçüncüye sık iğne şeklinde ilmeğini tuttur olarak, bakın boşluklarımı yaptım. Toplam 21 adet yaptıktan sonra bakın 22'ncide şurası benim 21'inci boşluğumdu. Tekrar 5 adet zincir çektim. Bakın bu defa köşeyi yaptık. Yani, 3 adet üçlü trabzan, araya 4 adet zincir, sonra yeniden 3 adet üçlü trabzan. Bakın dolayısıyla, motifimin sol tarafında toplamda 22 adet boşluk oldu. Sağ tarafında da arkadaşlar bakın yine 22'ye tamamladım. Bu şekilde sayarak da, kontrol edebilirsiniz oldu mu olmadı mı diye. Bakın hemen şurası söküldü. Bir tekrar tutturayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Sonuncu şurayı yanlış yaptım. Tek ipe battım arkadaşlar. Hemen bir düzelteyim. Şimdi bakın sonuncu batmış olduğum boşluk benim yine bakın sıranın sonunda aynı boşluğun içerisine yapmış olduğum 7 adet trabzan var. Bu trabzanın bakın sonuncusunda bu sıramı bitirdim. Yine ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Hemen bakın bir adet zincirimizi çekelim. Bir miktar ipimizi bırakıp ardından kesebiliriz. Şimdi dediğim gibi, sürekli, ön taraftan örmemiz gerektiği için arkadaşlar spiral de devam edemiyoruz. Dolayısıyla ipimizi bu şekilde koparmamız gerekecek. Şimdi hemen bir, öncelikle motifimi kontrol edeyim. Şimdi bakın arkadaşlar. İlk yapmış yeniden bu, taraftan başlayacağım arkadaşlar. Bakın, burası benim ilk 5 adet zincirden oluşan boşluğum. Hemen önce ipimi bir buraya sabitleyeyim. Bir adet ilmek oluşturarak da bunu yapabilirsiniz. Hangisi size daha kolay gelirse. Hatta bakın ilmek oluşturalım. O zaman ilmeğimiz daha sabit durur. Bakın bir adet ilmek oluşturalım. Ardından ilk 5 adet zincirden oluşan boşluğumuza girelim. Bakın hemen bir adet zincir çekip öncelikle burayı bir tutturalım. Yapacaklarımızı anlatacağım arkadaşlar size bakın. Bir sonraki boşluğa geçip direkt 7 adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın bir adet zincirle tutturduk bunu buraya. Hemen 3 adet daha çekerek burayı öncelikle bir dörde tamamlayalım. Ardından bakın tığımızın üzerine ip aldık ve sıradaki boşluğa atlayıp toplam 7 adet üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın bu ikinci üçlü trabzanım. 3. Şöyle ipimi bir dolayayım arkadaşlar. Bu sırayı biraz birlikte devam etmemiz gerekiyor. 4, 5, 6 ve de 7'nci üçlü trabzanım. Şimdi arkadaşlar bakın. 7 adet çok affedersiniz üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra öncelikle 4 adet zincir çekip sıradaki boşluğa önce bir sık iğnemizi yapalım. Şimdi devam eden arkadaşlar, takip eden, 6 adet boşluğa 5 adet zincir çekip, sık iğnemizi yapacağız. Bir hemen kontrolümü yapayım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, şimdi bakın. Ne dedik? 6 adet, yine şu şekilde 5 adet zincirden oluşan büyük boşluk yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Hemen sıradaki boşluğa girdim, bir adet sık iğne yaptım. Bakın bu birinciydi. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa atlıyorum, sık iğne. Üstündeki üçlü trabzanlarımı, 7 adet üçlü trabzanımı yaptıktan sonra 4 adet zincir çektim, ilk boşluğa battım. Ardından takip eden şu boşlukları oluşturmak için arkadaşlar 5'er adet zincir çektim. Bunu da bakın şu baştakini saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet 5 zincirli boşluk yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonrakine geçerken bir sonrakine arkadaşlar yine 7 adet üçlü trabzan yapacağız. Yalnız 4 adet zincir çekeceğiz öncelikle. Buradaki boşluğu 4 adet zincirle oluşturacağız. Bakın tığımın üzerine ip aldım. Sıradaki boşluğa geçiyorum.
yeniden 7 adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın 2, 3, 4, 5, 6 ve de 7. Şimdi bakın 7 adet üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar bu 7 adet trabzandan sonra her ne yaptıysak burada lütfen tekrarlayın. Yani önce bakın bir başlayalım. 4 adet zincir, 1, 2, 3, 4. Sıradaki boşluğa sık iğne. Ardından 5 adet zincir, 3, 4, 5. Sıradaki takip eden 6 adet boşluğa bu şekilde 5 zincirlik boşluk yapalım arkadaşlar. Ardından yeniden görüşelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir motifimi düzgün bir şekilde göstereyim size. Bakın sıranın başı burasıydı. Şimdi son yapmış olduğum 7 adet üçlü trabzan yeri bakın arkadaşlar. Burası. Başlangıçta yine 7 adet üçlü trabzan yapmıştım hatırlarsanız. Şimdi bu iki trabzan grubunun arasına her ne yaptıysam bakın şuradaki aynısını tekrarladım arkadaşlar. Şuradaki iki trabzan grubunun arasına da aynısını yaptım. Yani 3 adet özür dilerim 4 adet zincir sıradaki boşluğa sık iğne ardından takip eden 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet boşluğa sırasıyla beşer zincir çekmek suretiyle bakın hep boşlukların ortasında sık iğne yaptık. Sonuncuda ise yine 4 adet zincir çekip sıradaki boşluğa 7 adet üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar burada 4 zincir çekiyorum ama sizler dilerseniz 5 de çekebilirsiniz. Potluk yapmıyor. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bakın. Gittikçe motifimin alt orta noktasına yaklaşıyorum. Bakın alt orta noktasındaki trabzanlara ulaşmama 1, 2, 3, 4 adet boşluk kaldı. Şimdi ben trabzan yaptıktan sonra hep 4 adet zincir çektim. Sizler dilerseniz bunu da hani hepsine 5 yapacağım derseniz bir sakıncası da yok. Bakın 4 adet zincir çektim. Sıradaki boşluğa sık iğne yaptım. Bu defa 5 adet zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5 ve sıradaki boşluğa 1 adet sık iğne yapacağım. Bakın yine 5 adet 2, 3, 4, 5 sıradaki boşluğa girdim. 1 adet sık iğne yaptım ve son kalan boşluğa 1, 2, 3, 4 yine 5 adet zincir çektim. Sıradaki boşluğa girdim. Yine bakın sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlar burada 1 adet zincir çekerek ipinizi kesin. Çünkü bu sırada alt orta noktaya herhangi bir işlem yapmayacağız. Şimdi hemen ipimizi alayım. İpimi düşürdüm çünkü arkadaşlar. Hemen yeniden bir ilmek oluşturacağım. Ardından bakın şöyle örgümü çevireyim ki örebileyim arkadaşlar. Bakın son batmış olduğum boşluk burası orta noktayı, alt orta noktayı, köşeyi atladım ve sonraki boşluğa geçtim. Hemen ilmeğimi bakın buradan geçiriyorum ve ardından 1, 2, 3, 4, 5 bir sonraki boşluğa atlıyorum. Şimdi burayı tekrar göstermeyeceğim. Neden? Bu kenarda her ne yaptıysanız burada da aynısını yapacaksınız. Yani sıraya bakın, şöyle biraz öne çekeyim. Bakın ne şekilde başladıysak sıramızı da aynı şekilde bitireceğiz. Çünkü bakın bu yarıyla bu yarının simetrik olması gerekiyor. Dolayısıyla bakın biz sıraya başlarken şurada boşluğun içerisine ilmek oluşturduktan sonra bakın 4 adet zincir çektik. Ardından bir sonraki boşluğa geçip 7 adet üçlü trabzan yaptık. Burada da tam tersini yapacağız. Önce 7 adet üçlü trabzan, ardından bakın son boşluğum hemen 1, 2, 3, 4 adet zincirimi çekiyorum ve sıradaki boşluğun içerisine giriyorum. Bakın 1 adet sık iğne yaparak bakın sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Hemen 1 adet zincir çekip ipimi yine keseceğim. Çünkü örgümün diğer tarafına ipimi geçireceğim. Şimdi arkadaşlar bakın artık son 2 sıradayız.
Motif olarak son sıradayız aslında. Ondan sonra bir sırada tekli trabzanımız var. Şimdi bakın, hemen, örgümün yine bu tarafına geçiyorum, sol tarafına geçiyorum arkadaşlar. Bakın burada ilk trabzanım var. İlk üçlü trabzanım. Bu ilk üçlü trabzanın içerisine tığımı geçirdim. İlmeğimi alıp bakın, ipimi alıp bir adet ilmek oluşturdum ve hemen bir adet zincir çektim. Şimdi arkadaşlar, bakın, bu sırada sadece yine trabzanların üzerine trabzan çalışacağız. Aradaki boşluklara ne yaptıysak yine 5 adet zincir, sıradaki boşluğa 1 adet sık iğne, 5 adet zincir, sıradaki boşluğa 1 adet sık iğne şeklinde devam edeceğiz bu sırada da. Öncelikle bir mikrofonumu kontrol edeyim. Evet, bazen unutabiliyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bakın, bir 4 adet zincirimizi çekelim. Bakın, bunu yükselti amaçlı kullanacağım. Bu defa saymayacağım. Kasma yapmasını istemiyorum çünkü bakın. 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla başlangıçta ilmeğimi kitlemek için bir zincir çekmiştim ya arkadaşlar. Onunla birlikte 5 oldu. Bakın şimdi, tığımın üzerine ip aldım. Sıradaki boşluğu atladım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Bir adet üçlü trabzan yaptım. Ardından tığımın üzerine yeniden ip aldım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Yine üçlü trabzan yaptım. Araya 4 adet zincir. 2, 3, 4. Buraya da hafif bir köşe vermeye çalışıyoruz arkadaşlar ama çok keskin bir köşe değil. Bakın, tığımın üzerine ip aldım. Şimdi aynı boşluğa yeniden batıyorum. Bakın, üçlü trabzanımı yaptım. Ardından tığımın üzerine yeniden ip aldım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Yine üçlü trabzan yaptım. Ardından ben arkadaşlar genelde trabzanlardan sonra hep 4 adet zincir çektim. Ama bakın, duruma göre kasma yaparsa 5 adet de çekebilirsiniz. 4'e bağlı kalmayın. Hatta hiç kafanız karışmasın diyorsanız direkt 5 zincir de çekebilirsiniz. Çünkü marullanma yapmıyor bir zincirden dolayı. Bakın, 5 zincir çekelim isterseniz. 2, 3, 4, 5. 5 olsun, hiç kafamız karışmasın. Bakın, sıradaki boşluğa gidiyorum ve bir adet sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sonraki, bakın şuradaki trabzanımıza kadar 5 zincir ve sık iğne, 5 zincir, sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Bakın, bir 3, sonraki 4. trabzanlarıma geldim. Şimdi bir sonraki trabzanlarımıza geldiğimizde hemen yine bir modelime bakıp son kontrolümü yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın. Yine 1, 2, 3, 4, 5 adet zincirinizi çekin. Bu defa 2 adet boşluk atlayın. Bakın, sıradaki trabzana atladım. Bir sonraki trabzana atladım. Ondan sonraki trabzanın tepe boşluğuna girdim. Üçlü trabzan yaptım. Ardından tığımın üzerine yeniden ip aldım. Bir sonraki boşluğa geçerek. Bakın, yine üçlü trabzanımı yaptım. Araya 1, 2, 3, 4 adet zincir. Tığınızın üzerine ip alın. Son battığınız boşluğa yeniden üçlü trabzan. Ardından bakın, bir sonrakine yeniden üçlü trabzan. Ardından arkadaşlar, bakın, yine 5 adet zincir çekelim. 3, 4, 5 ve hemen sıradaki şu büyük boşluğa geçip bir adet sık iğne yapalım. Şimdi arkadaşlar, bakın, her boşluğu, her 7 adet trabzanın tepesine bu şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Bakın, bir sonrakine de burada ne yaptıysak arkadaşlar, şu kenarda ne yaptıysak bir sonraki 5 özür dilerim, 7 adet trabzanın olduğu yere kadar aynısını yapın. Trabzanlarınızın üzerine geldiğinizde bakın, şuraya ne yaptıysak aynısını yine buraya tekrarlayın. Ardından arkadaşlar, yine boşluğu gördüğünüzde 5 zincir sık iğne, 5 zincir sık iğne şeklinde devam edin. En son bakın, burası bizim motifimizin alt orta noktası. Buraya geldiğimizde yeniden görüşelim. Orta noktadayım. Bu gördüğünüz yer bizim motifimizin altının, bakın, şu şekilde olacak.
alt bölümünün köşesi ve en orta noktası. Burada hafif bir köşe yapıyoruz hatırlarsanız. Şimdi bakın bir önceki sırada en son şuraya boşluğumuzu yaptıktan sonra hatırlarsanız ipimizi kesmiştik, köşeyi örmemiştik. Ardından köşeyi atlayıp direkt bir sonraki köşeden bir sonraki boşluktan yine ilmeğimizi oluşturup 5 zincir çekerek devam etmiştik. Bakın dolayısıyla şu an bir önceki sırada son oluşturduğum köşenin üzerindeyim. Bakın yine buraya ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5 adet zincirimizi çekelim. Bir önceki sırada bakın son oluşturduğumuz köşenin üzerine batıp bir adet sık iğnemizi yapalım. Şimdi arkadaşlar direkt bakın şu 1, 2, 3 tane üçlü trabzanım var. Direkt üçüncü üçlü trabzana atlayacağım. Önce bir 5 adet zincirimi çekeyim. 2, 3, 4, 5. Şimdi sıradaki 2 üçlü trabzana atlıyorum. Üçüncünün tepe boşluğuna batıyorum. Bakın bir adet sık iğne yapıyorum. Özür dilerim. Üçlü trabzan yapıyorum. Ardından 2 adet boşluğa bakın 2 adet de boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2. Araya 4 adet zincir 2, 3, 4 ve boşluğa yeniden 2 adet üçlü trabzan. Yani köşenin bir tarafında ne yaptıysak diğer tarafında da aynısını yapacağız. Şöyle arada mikrofonumu kontrol etme ihtiyacı hissediyorum arkadaşlar. Şimdi 2 adet daha üçlü trabzan yaptıktan sonra bakın burada ilk başladığımız yer neresiydi? Sonuncu üçlü trabzandı. Bu yani ortaya en yakın olan üçlü trabzandı. Yine ortaya en yakın olan üçlü trabzana bir adet üçlü trabzan daha yapıyorum. Ardından bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet zincirinizi çektikten sonra bakın arkadaşlar buraya değil benim bir önceki sırada son yapmış olduğum boşluk bakın burası. Bakın ipimi kestiğim yer, ipimin devamına geldiğimde bakın burası. Buraya tekrar batıp bakın bir adet sık iğne yapıyorum. Yani şöyle şurayı sökeyim tekrar göstereyim arkadaşlar size. Bakın şu ilk gördüğünüz boşluğa batmayacaksınız. Bu bir önceki 2 önceki sıraya ait. Bizim bir önceki sıraya ait olan boşluğumuz burası. Buraya girip bir adet sık iğnenizi yapın. Ardından yeniden 5 zincir ve bir örgümüzün bu tarafına ne yaptıysak aynısını şimdi bu tarafta da yapalım. Sıranın geldik arkadaşlar. Bakın sıraya nasıl başladıysam o şekilde bitireceğim. İlk sıraya başlarken bu 7 adet üçlü trabzanım vardı ya arkadaşlar. Bakın onun ilkinin üzerinden başlamıştım. Dolayısıyla bitişim de yine ilk trabzanın üzerinden olacak. Bakın hemen 1, 2, 3, 4. Hatta 4 ile mi başladık, 5 ile mi başladık? 4 ile başlamışız. 4 adet bakın zincirimi çektim ve sıranın sonunda olan trabzanımın üzerine batıp bir adet sık iğnemi yaptım. Şimdi sıramızı bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Daha doğrusu motifimizi bitirdik aslında. Şimdi bir tur boyunca çerçeve olarak tekli trabzan yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın burası motifimizin üst bölümü. Şimdi buraya tekli trabzanlarınızı yaparken ben genellikle bakın şu boşlukların içerisine 3 yahut 4 adet tekli trabzan yaptım. Bakın buradaki sayı aşırı derecede önemli değil. Bu sayılara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Yeter ki motifiniz kasma yapmasın yahut marullanma yapacak kadar da gevşek olmasın. Yalnız bakın şu iki yan daha doğrusu şöyle diyeyim. İki yandaki şu kesimler ve diğer taraftaki şu kesim buradaki tekli trabzan sayımız
çok önemli. Burada lütfen sayılara bağlı kalın. Ama dediğim gibi, bu üst kesimde bir de bakın şurası önemli dedik, şurası önemli dedik. Buradan sonra bakın şu arada, eee, motifin orta noktasından bir önceki ve de bir sonraki bakın şuradaki, eee, trabzanlara kadar olan yerlerde yine aşırı mühim değil, tekli trabzan sayımız ama bakın şurada ve de şurada çok önemli. Çünkü buralar bizim, birleştirme noktamız olacak. Dolayısıyla lütfen bu iki yandaki sayılara sadık kalın. Şimdi öncelikle bir adet zincir çekin ve ilmeğinizi, bir üst sıraya taşımış olun. Ardından bakın karşıma gelen boşluğa önce bir 3 adet tekli trabzan yapıp duruma göre değerlendireceğim. Hep o şekilde hareket ettim arkadaşlar ben. Eğer yeterli görüyorsam daha fazla yapmadım. Bakın 3 adet yaptık. Biraz daha boşluk var. Bir adet daha yapacağım. Bakın 4 adet tekli trabzan yaptım. Bu arada şu kısa, iplerimi de yürüterek gizleyeceğim. Bakın hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. Herhangi bir zincir yok arkadaşlar bu arada. Çerçeve yapıyoruz. Bakın direkt bir sonraki boşluğa atladım. Tekli trabzanımı yapıyorum. Burada, dikkat ettiyseniz arkadaşlar ipimi kesmedim. Sıra sonunda yine burayla bakın birleştirmemi yapacağım. Şimdi bakın bir sonraki boşluğa, 3 adet yeterli gelecek. Şöyle bir saniye ipim takıldı arkadaşlar. Şuraya bakın 3 adet yeterli geldi. Şurada bakın karşıma bir adet, boşluk çıkıyor, trabzan boşluğu. Buraya da batacağım arkadaşlar. İlmek almayı unuttum. Bakın buraya da bir adet tekli trabzan yapacağım. Ardından boşluğa geçeceğim yine. Şimdi, bu şekilde bir devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi, çerçeve için size bu burası bizim üst yaka bölümümüz bakın. Şurası üst yaka bölümümüz olacak. Şuraya, şu köşeye, omuz askılarını yapacağız. Buradaki, trabzan sayılarınız, tekli trabzan sayılarınız aşırı mühim değil. Tabii ki 3 aşağı 5 yukarı sayılar birbirini tutsun ki, asimetrik durmasın. Yalnız şu köşeye geldiğimizde arkadaşlar bakın, şuraya geldiğimizde bir tekrardan görüşelim. Geldik. Buraya geldiğinizde önce buraya, buradaki boşluğa şöyle iplerimi de gizlemeye çalışıyorum bu esnada. Bakın 4 adet tekli trabzan yapacağım. Buradaki sayılara lütfen bağlı kalın. Bakın bu birinci tekli trabzanımdı. Hemen şu ipleri de tutmaya çalıştığım için 2, 3 ve de 4. Şimdi 4 adet tekli trabzanınızı yaptıktan sonra bakın karşımıza 2 adet, üçlü trabzan çıkacak. Trabzan gördüğünüz zaman arkadaşlar her birinin tepe boşluğuna sadece bir adet tekli trabzanınızı yapın. Bakın ilk üçlü trabzanın tepe boşluğuna bir adet tekli trabzan yaptım. Ardından bir sonraki üçlü trabzanın tepe boşluğuna girdim ve buraya da bir adet tekli trabzan yaptım. Şimdi geldik trabzanların arasındaki 4 adet zincire. Şimdi buraya arkadaşlar 4 adet tekli trabzan yapın. 2, 3 ve de 4. Ardından bakın yine karşıma, üçlü trabzanlarım çıktı. Bunların tepe boşluğuna birer adet tekli trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi trabzanlar bittikten sonraki boşluğa 2 adet tekli trabzan yapın. Bakın bu 1, bu da 2. Ardından bakın bir sonraki boşluğa geçeceğim. Buraya 3 adet tekli trabzan yapın. 1, 2, 3. Hemen bir sonrakine geçeceğim arkadaşlar. Buraya 4 adet tekli trabzan. 1, 2, 3, 4. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Trabzanlardan sonraki boşluğa 2 yaptım, 3 yaptım,
4 yaptım. Şimdi 4, tekrar 4 yapacağım. Bakın 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla arka arkaya 2 tane 4 yapmış oldum. 2, 3, 4, 4 şeklinde. Şimdi bir sonrakine 3 adet tekli trabzan. 1, 2, 3. Ardından yine 4 tane ve bir sonrakine yine 4 tane. Yani 2 tane 4 yapacağım. Bakın 3, 4 tane yaptım. Bir sonrakine geçtim. Yeniden 4 yaptım. 1, 2, 3. Şöyle takıldı arkadaşlar. 3, 4. Bir sonrakine geçiyorum. 3 yapıyorum. 1, 2, 3. Bir sonrakine geçiyorum. 2 yapıyorum. 1 ve 2. Ardından bakın yine, üçlü trabzanlarıma geldim. Trabzan gördüğüm zaman her birinin tepe boşluğuna 1 adet yapıyorum. 4 adet zincirime geldiğimde aradaki 4 adet zincirden bahsediyorum arkadaşlar. Bakın burada, köşe yapmıştık ya, buraya da 4 adet yapıyorum. 3, 4. Ardından yeniden trabzanlarıma geldim. Bunların da tepe boşluğuna birer adet yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, sıradaki kenar, sıradaki bölüm bakın şuraya kadar az önce yaptığımızın tekrarı olacak. Yani bakın en son üçlü trabzanlarımın tepe boşluğuna birer adet tekli trabzan yaptım. Sıradaki boşluğa 2, sonrakine 3, sonrakine 4, 4. Sonra en ortaya 3, sonra yine 4, 4, 3, 2. Yani bakın önce arttırdım, sonra azalttım. 2, 3, 4, 4, ortaya 3, 4, 4, 3, 2 şeklinde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar yapın. Bu kenarda ne yaptıysak aynısını buraya da yapın. Tekli trabzanların tepe boşluklarına birer tane, ardından şu 4 adet zincir bölümüne 4 adet. Şimdi geldik bu aradaki bölüme. Bu aradaki bölümde arkadaşlar, yapmış olduğunuz tekli trabzan sayısı çok mühim değil. Şu bölümde olduğu gibi. Buraya arkadaşlar yeter ki kasma yapmasın ve de marullanma yapmasın. Burada, trabzan sayınızı kendiniz belirleyin. Ben genellikle bakın, genellikle boşluklara, 4'er adet çalıştım. Bazen mesela şurada büyük bir, boşluğumuz var. Bakın şurada büyük bir boşluk var. Buraya dilerseniz 5 adet yapabilirsiniz. Buraya 5 yaparsanız ama buraya da 5 adet yapmaya çalışın. Bak gerçi zaten ikisi de 5'er adet kaldırır. Ardından bakın burası bizim, alt orta noktamız. Bu kenarda da trabzan sayısı çok mühim değil ama buraya gelince, buraya ve de şuraya gelince bu kenarda ne yaptıysanız, şöyle şu 2 kenarda ne yaptıysanız aynısını bu 2 kenarı da yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde bir tamamlayın. Ardından, sıranın sonunda bitişi birlikte yapacağız. Sonuna neredeyse geldik arkadaşlar. Bakın en son, burada 3 trabzanlarım vardı ya arkadaşlar benim köşede. Köşedeki üçlü trabzanlarımın her ikisinin üzerinde birer adet tekli trabzanımı yaptım. Bakın sırada benim şurada bir adet boşluğum kaldı. Buradaki boşlukta trabzan sayısı çok önemli değil. Dediğim gibi marullanma da yapmasın ama kasma da yapmasın. Bakın 3 oldu. Hemen bir tane daha yapalım. 4 adet. Tekli trabzanınızı yapın. Şimdi arkadaşlar bakın bir sonraki boşluğa artık biz tekli trabzanlarımızı yapmıştık. Dolayısıyla bakın sıranın sonuna geldik. Şimdi ipinizi bir miktar bırakıp şöyle örgümü azıcık öne çekeyim. Şöyle yaklaşık bir 4-5 santim kadar bırakıp kesebilirsiniz. Ve ardından şu şekilde ipinizi bir çekip çıkarın. Şimdi arkadaşlar bakın benim sıradaki boşluğa
İlk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğu burası. Şimdi tığımı buraya tersten geçireceğim. Bakın tığımı tersten geçirdim. Ardından şöyle bakın. İpimi buradan arkaya doğru çekiyorum. Ardından ipimin gelmiş olduğu boşluk, bakın arkadaşlar, şuradaki zincirin içerisinden geliyor. Dolayısıyla ben bu ipi tekrardan bu zincirin içerisine geçireceğim. Bunun için de tığımı bu zincirin altından geçirmem gerekiyor ama bakın bir altındaki ipin içinden de geçeceğim ki ilmeğimi sıkı tutsun. Bakın buradan ilmeğimi geçirdim. Dolayısıyla bakın tertemiz bir birleştirme hattı oluşturduk. Nerede başlıyor sıramız, nerede bitiyor belli olmuyor. Şimdi tabii ki bu ipimizi bu şekilde bırakmıyoruz. Hemen yakın bir alt noktaya giriyoruz. İpimizde bir adet ilmek oluşturuyoruz. Ardından bir adet zincir çekerek bu bölümü güzelce sıkılıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Arka motifimiz de hazır. Şimdi motiflerimizin, birleştirilme aşamasına geçeceğiz ama motifleri arkadaşlar güzel bir buharlı ütüyle ütüledim. Yalnız arkadaşlar, ütüyle ütülerken lütfen çok bastırmadan ütüleyin. Şimdi artık, tüm motiflerimiz bittiğine göre bluzumuzun artık parçalarını birleştirme aşamasına geçtik arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın, ben size motiflerin bir, yerleştirilme mantığını göstermek istiyorum. Şöyle bir taraftan da kameramdan bakıyorum ki kadrajdan çıkmayayım. Şimdi arkadaşlar bakın, 2 adet, daha doğrusu şu şekilde 3 adet kare motif ördük hatırlarsanız. Bu 2 motif birbirinin birebir aynıydı. Diğeri ise sadece göbek kısmında bir farklılık arz ediyordu. Şimdi bu birbirinin aynı olan motifler bakın göğüs üzerine denk gelecek. Farklı olan yani bir tık farklı olan motif ise bu ikisinin tam arasına şu şekilde denk gelecek. Şimdi geometrik şeklinin, yamuk olduğunu söylemiştim arkadaşlar şu parçanın size. Bakın bu parçanın şurada bir kısa kenarı var. Bu kısa kenar arkadaşlar kol altı bölgesine denk gelecek. Burayı hatırlarsanız en son, trabzanlar arasında biz normalde her trabzanlar arasında 2 adet zincir çekip bir sonraki boşluğa atlamıştık ya arkadaşlar. Bunun son sırasında trabzanlarımızı yaparken bakın araya herhangi bir zincir çekmemiştik. Bu şekilde de, ayrımını yapabilirsiniz. Bakın bu dediğim gibi kol altı bölgesine gelecek ve bunun hemen şu ilk solundaki parça ama önce bir sağına soluna bakmam lazım. Hangisini sağa doğru, hangisini sola doğru daralttım. Evet bakın bu parça buraya gelecek. Çünkü bu parçada arkadaşlar, ben şuradaki orta noktamı bir tık öne doğru kaydırmıştım. Şu kenarı kısaltmak için hatırlarsanız. Şimdi dolayısıyla bu diğer parçada bakın şunu şöyle biraz kenara çekeyim. Şu diğer parçada bakın burada da şunda da orta noktayı bakın orta noktam burasıydı. Bu tarafa doğru kaydırdım. Dolayısıyla bu kenarı kısaltmıştım. Yani öne doğru kısa olan kenar bakın şu şekilde öne doğru gelecek. Bu da keza yine kol altı bölgesi burayla birleşecek. Yani bu parçalar üst parçalarla birleşecek. Bakın burası dediğim gibi yine üst parçayla birleşiyor. Bu altla birleşiyor. Bu tek başına birleşecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın dilerseniz şu köşeden başlarsınız. Bu arada arkadaşlar birleştirmelerimizi kaydırma yöntemiyle yapacağız. Bakın buradan başlarsınız kaydırmanızı yapmaya. Nasıl yapacağınızı göstereceğim size. Ardından şu kenarı en son birleştirdikten sonra buraya hiç ipinizi kesmeden buraya atlayıp burayı birleştirirsiniz. Yine hiç ipinizi kesmeden bakın buraya devam edersiniz. Ardından yine hiç ipinizi kesmeden buraya devam edersiniz. İsterseniz bu şekilde birleştirin arkadaşlar. İsterseniz tek tek de birleştirebilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok. Bakın ben şu iki parçadan başlayacağım. Şimdi arka parçayı öncelikle bir
kenara bırakacağım bunun birleştirmesini çünkü daha sonra yapacağız. Şimdi şu 2 parçanın birleşimiyle başlayalım. Bunun için arkadaşlar dediğim gibi kaydırma yöntemi yapacağız ve ipimizi hep alttan yürüteceğiz. Şimdi köşelerde hatırlarsanız 4 adet sık iğne özür dilerim tekli trabzan yapmıştık aynı boşluğun içerisine. Bu tekli trabzanların arkadaşlar ikincisine önce bir yakından görmeye çalışayım. Evet bakın. Şöyle. Şu kenarla birleştirdiğimizde arkadaşlar boşluğun içerisindeki 2 adet tekli trabzan da birbirini tutacak. Dolayısıyla bakın yukarıya doğru ikinci tekli trabzanımın içerisine batacağım. Şimdi batacağım noktaları göstereyim arkadaşlar size. Şöyle baktığınızda bakın iç içe geçmiş zincirler var. Bu zincirlerin sadece bakın bunun diğer motife yakın olan kanadı hangisi bu? Buna batacağım. Dolayısıyla bakın diğerine geçtiğimde bunun diğerine yakın olan kanadı hangisi? Burası. Dolayısıyla bunun da buradaki kanadına batacağım. Yani her ikisinin de içte kalan kanatlarına batacağız. Tüm tepe boşluğuna komple batmıyoruz. Şimdi ne dedik? Bakın bu taraftan yani üste doğru olan taraftan önce ikinci benim tekli trabzanım bu. Ardından bakın tığımı hiç çıkarmıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın birincinin tepe boşluğu burası, ikincinin burası. Bakın buranın yine tepe boşluğuna girdim. Bakın ikisine aynı anda tığımı geçirdim. Şimdi ne yapacağım? İpimi alttan yürüteceğim dedim. Sökülmeyecek kadar bir miktar ipinizi bırakın. Ardından her ikisinin içerisinden de ipinizi çıkarın. Bakın bu bizim birinci adımımız. Tabii bu aşamada tığımızın üzerinde bekleyen herhangi bir ilmek olmadığı için şu an kaydırma yapmıyoruz. Bakın devamında bir sonraki boşluğa girdim. Ve diğer motifin de bir sonraki boşluğuna giriyorum. Her ikisinin içerisinden de ilmeğimi geçiriyorum. Ardından tığımda bekleyen ilmekten kaydıracağım ama maalesef kaçırdım arkadaşlar ilmeğimi. Bakın tığımda bekleyen ilmekten kaydırdım. Ardından hemen bir sonraki ilmeğe geçtim. Her iki motifin de sıradaki zincirlerinin içerisine geçiyorum. Bakın tığımda bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi bakın ilk önce sağdaki ilmeğimin içinden geçtim. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Ardından soldaki motifimin ilmeğinin içinden geçtim. Zincirinin içinden geçtim. Bakın önce birinden ipimi geçirdim. Ardından diğer motiften ipimi geçirdim. Ve tığımda bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirmemizi yapalım. Sıra sonunda yeniden görüşelim. 2 adede 2 tekli trabzanı bu 2 parçayı birleştirmek için kullanmıştım. Bakın şimdi üçüncüye battım. Bir diğerinin üçüncü zincirinin içerisine battım. Bakın dolayısıyla buradaki 2 zinciri bakın şöyle yapalım. Buradaki ikinci zincirimizin içerisine batacağız. Şöyle 1, 2. Dolayısıyla bakın burada üçüncüye battım ya arkadaşlar. Bunun aslında ikincisine denk gelecek olan bir zincir. Bakın hemen sıradaki zincire battım. Bu defa 3 motifi birden birleştirmiş oldum dolayısıyla. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Ama ipim şurada bir ayrılma oldu arkadaşlar ipimde. Bakın şurayı bir tekrar yapacağım. Kamera karşısında yapmaya çalışırken arkadaşlar maalesef biraz zorlanabiliyorum. Onun için affınıza sığınıyorum bu konuda. Bakın hemen üçünü birlikte birleştirdim. Yani ne yaptım? Şimdi normalde arkadaşlar 2 adet zincire bakın şu bir dakika şuraya bir takayım bakın. İki boşun içerisindeki 2 zincir ile şu 2 parçayı birleştirdim ya arkadaşlar. Bakın buraya döndüğümde buradaki artık 3. zinciri bunun üstten ikinci zinciriyle birleştirecektim. Ama işin içerisine alttaki motifi de kattım ki burada bir
boşluk oluşmasın diye. Dolayısıyla bakın bunun 3. zinciri oldu, bunun 3. zinciri oldu, bunun da üstten 2. zinciri oldu. Ardından arkadaşlar sıradaki boşluklara batıp yine birleştirmeye devam edeceğiz. Değişen hiçbir şey olmayacak. Şöyle bir dakika, yanlış boşluğa battım. Sıradaki zincirim evet burası. Artık sadece şu üstteki 2 motifi birleştirmeye devam edeceğiz. Bakın birleştirme sonucu, yani 3 motifi birlikte birleştirme sonucu, bakın şu ortada böylelikle bir boşluk oluşmadı. Şimdi arkadaşlar bu şekilde tüm parçalarınızı birleştirebilirsiniz. Ve Ben, yan parçaları birleştirdikten sonra tamamen aynı mantıkla arka parçayı da birleştireceksiniz arkadaşlar. Birleştirmeye bakın alttan üste doğru başlamanızı tavsiye ederim. Üstte bitiş çünkü bu şekilde daha güzel duruyor. Şimdi birleştirirken de bakın arkadaşlar, bu ilk en üstteki 2 köşe arasına birleştirmeyeceksiniz. 2'nci ve 3'üncü köşenin arasına birleştirmenizi yapacaksınız. Çünkü burası kolun geçeceği açık kalacak yer olacak. Şimdi en son bakın son zincirlerinizi de kaydırma yöntemiyle birleştirdikten sonra 1 adet zincir çekin arkadaşlar. Ardından ipinizi gizleyebileceğiniz bir miktarda bırakıp kesin. Şimdi bu birleştirmeleri yaptıktan sonra arkadaşlar bluzumuzun şu özellikle ağız, daha doğrusu yaka bölümündeki çerçevelerini ve de omuz askısını yapacağız. Şimdi bunun için ben arka taraftan başlamayı tercih ediyorum. Sizlere daha kolay gelen bir yöntem varsa tabii ki o yöntemi de ayrıca uygulayabilirsiniz. Şimdi bunun için bakın öncelikle 1 adet ilmek oluşturacağım. Şimdi başlamaya arka motifimin şu en ortasında 1 adet üçlü trabzan yapmıştım hatırlarsanız. Bunun hemen üstündeki bakın zincirin boşluğuna giriyorum ve ipimi buradan geçiriyorum. Ve 1 adet zincir çekerek buraya tutturuyorum. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şu: 2 adet zincir, 1 boşluk atla, 2'nci boşluğa sık iğne yap. Yine 2 adet zincir, 1 adet boşluk atla, bir sonraki boşluğa sık iğne yap şeklinde devam edeceğiz. Şimdi bakın bu çekmiş olduğum 1 adet zinciri ben sık iğne olarak kabul edeceğim. Dolayısıyla bakın 1, 2 adet zincir çektim. 1'inci boşluğa atladım. 2'nci boşluğa giriyorum. 1 adet ilmek alıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ardından bakın yine 2 adet zincir çektim. 1 boşluk atlayıp bir sonrakine batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde şu omuz askısını yapacağımız yere kadar hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim. Ardından omuz askısını yine birlikte yapacağız. Şimdi omuz bölümü için arkadaşlar aslında net bir zincir sayısı vermem belki çok doğru olmayabilir. Çünkü bu sizin omuz genişliğinizle, omuz mesafenizle daha doğrusu ve de kullanmak istediğiniz dekolte ile alakalı. Eee, Daha fazla dekolte isterseniz zincir askınızı daha uzun tutun. Daha az bir dekolte isterseniz tabii ki zincir sayınızı daha az tutun. Yalnız arkadaşlar muhakkak ne miktar uzunluk istiyorsanız omuz askısı için 2-3 adet eksik zincir çekin. Çünkü arkadaşlar daha sonradan bu nihayetinde koton ip kullanmayla birlikte muhakkak esneme olacaktır. Şimdi bakalım biz evet son zincirimizdeyiz. Evet son sık iğnemizdeyiz pardon. Son sık iğnemizi yaptık. Şimdi arkadaşlar ben tahmini olarak 70 adet zincir çekeceğim. Dediğim gibi bunu siz kendi omuz mesafenize göre yahut dekolte miktarınıza göre ayarlayın. Bakın bu noktaya geldikten sonra direkt zincirlerinizi çekebilirsiniz. Ben de çekeyim, ardından yeniden görüşelim. 70 adet zincir çekeceğim desem bile 70 çok fazla geldi. Bunu 55'e kadar düşürdüm, bilginiz olsun. Şimdi bakın. Zinciriniz şu şekilde düzgün gelecek bir şekilde öncelikle ayarlayın. Ardından bluzunuzun ön tarafını çevirin. Şimdi
Şöyle yine bir, düzelteyim arkadaşlar zincirimi. Evet, bakın şu şekilde düzgün geliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, ön taraftaki motifinizin köşesinde hatırlarsanız köşedeki boşluğa biz, 4 adet şu şekilde, tekli trabzan yapmıştık. Bakın soldan ikincinin boşluğuna giriyorum ve bir adet sık iğne ile bunu buraya tutturuyorum. Ardından yine 2 zincir sıradaki boşluğu atlayıp bir sonraki boşluğa sık iğne. Yine 2 zincir sıradaki boşluğu atlayıp bir sonrakine sık iğne. 2 zincir sıradaki boşluğu atlayıp bir sonrakine sık iğne. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Eee, Şu orta noktada olmazsa tekrar görüşelim. Bu orta noktayı da gösterelim. Şimdi arkadaşlar bakın tam, göğüs ortası bölümündeyim. Yani tam en ortadaki motifteyim daha doğrusu. Şimdi bakın ben buraya 2 adet bu şekilde, sık iğneyle, ekru ipimi tutturmak istiyorum. Bunu yaparken de arkadaşlar bakın şu en üst noktadaki 3 adet kaydırma yapmış olduğum zincir var. Bunun en ortadakinin bir sağındakine batacağım, bir solundakine batacağım. Ortadakini atlamış olacağım dolayısıyla. Bakın 2 adet zincirimi çekiyorum. Şurada kaydırma yapmış olduğum bakın noktaya şöyle az önce söylemiş olduğum yere bir adet sık iğnemi yapıyorum. Ardından yine 2 adet zincir çekiyorum. Bakın şu en tepedeki zinciri atlamış oldum dolayısıyla. Bakın bir sonrakine batıp sık iğnemi yapıyorum. Yine 2 adet zincir çekiyorum. Bakın sıradaki boşluk burası. Burada da aynı boşluktan gelmiştik arkadaşlar. Burada sıradaki boşluğa batıyorum arkadaşlar. Çünkü bakın, 2'nciye batarsanız mesafe çok uzuyor. Zaten bu aradaki, boşluk bir miktar, bir boşluk kadar, mesafe var. Dolayısıyla burada ilk boşluğa battım. Ardından bakın, diğer taraflarda ne yaptıysam aynısını yapacağım. Sıradaki boşluğu atlayıp bir sonrakine. Bakın 2 adet zincir çektim. Sıradakine atlayıp bir sonrakine batıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Ta ki şu askıyı yapacağımız diğer noktaya gelene kadar. Buraya geldiğinizde de bakın arkadaki askıyı başlarken nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacaksınız. Sık iğnenizi şu tepe noktasına yaptıktan sonra ben dediğim gibi 55 adet zincir çektim. Yine 55 adet zincirle bakın şu arkaya sık iğne yaparak tutturacağım. Ardından bu kenara devam edeceğim. Şurada tam birleştirme noktamızda yeniden görüşelim. Şöyle bir bırakayım ki, motifimi net olarak görün. Bakın şu an arka motifin başladığım noktasına geri geldim. En son bakın sık iğnemi yaptıktan sonra 2 adet zincirimi çektim. Sıradaki boşluk bakın benim başlangıç noktam. Bu arada arkadaşlar bakın, şurada bir noktada 2 adet boşluk atladım. Bunun sebebi de şu, eee şurayı denk getirmek istedim. Yani başlangıç noktamla son sık, iğne yaptığım nokta arasında bir adet boşluk kalmasını istediğim için bakın bu şekilde yaptım. Siz de, hani buna benzer ayarlamalar yapabilirsiniz. Bakın en son sık iğnemi yaptıktan sonra 2 adet zincirimi çektim. Ardından bakın ipimi şöyle bir 4-5 santim kadar bırakıp kesiyorum. Şimdi hemen ardından bakın ipinizi şu şekilde çekip çıkarın. Şimdi başlangıçta hatırlarsanız ilk önce bir adet zincir çektik. Bunu sık iğne olarak kabul ettik. Ardından 2 adet daha zincir çektik. Şimdi dolayısıyla toplamda 3 adet zincir çekmiş olduk. Şimdi bu 3 adet zincirin ortasındaki ikinci zincire bakın tığımı şu şekilde bir tersten geçireceğim. Şöyle bir yerini göstereyim size. Bakın şu şekilde bir tersten tığımı geçireceğim. Ardından ipimi bakın bu noktadan arkaya doğru çekeceğim ve bakın bu ipim benim şu son zincirimin içerisinden geçiyor. Bu ipi bu defa bu zincirin içerisine yeniden geçirebilmek için bakın son zincirimin içerisine tığımı tersten geçirdim ve aynı noktadan ipimi yeniden arkaya doğru çektim. Bakın dolayısıyla böyle tertemiz bir
bitiş elde etmiş olduk. Tabii ki bu ipimizi bu şekilde bırakmıyoruz. Bakın hemen yakın bir noktadan şöyle öncelikle şöyle ipimi bir miktar geriye doğru alacağım ki, yani sola doğru alacağım ki hemen ortadaki, sık iğnemin değil, ortadan, bir önceki sık iğnemin tepe boşluğuna getirebileyim diye. Bakın hemen bir önceki sık iğnemin şöyle boşluğuna gireceğim. Bir adet burada ilmek oluşturacağım. Ardından zincir çekerek bunu burada güzelce sıkılayacağım. Bakın arkadaşlar bu şekilde dolayısıyla tertemiz bir bitiş elde etmiş olduk. Şimdi hemen motifimi, bluzumu daha doğrusu size şöyle bir yeniden göstermek istiyorum genel olarak görebilmeniz için. Şimdi bakın, biz kol altı bölümü hariç şu orta bölüme güzelce kenar süsümüzü yaptık. Şimdi bakın kol altı bölgesine yapmamız gerekiyor. Bunun için kol altı bölgesine de aynı işlemi yapacağız. Hatta birini ben yaptım. Bakın şimdi diğerine birlikte başlayalım. Bunun için yine hemen bir adet ilmeğimizi oluşturalım. Bakın ilmeğimizi oluşturduk. Ardından bakın ilk tığınızı batıracağınız nokta en son bakın sık iğne yaparak omuz askısını birleştirdiğim boşluk. Bakın aynı boşluğa yeniden girdim ve ilmeğimi buradan çıkardım. Ardından bakın 2 adet zincir çekin. Hatta arkadaşlar 3 adet zincir çekin. Burada ilk zinciri sık iğne olarak kabul edeceğiz çünkü. Bakın toplamda 3 adet zincirimizi çektik. Sıradaki boşluğu atladık. Bakın bir sonraki boşluğa hemen sık iğne. Ardından yine 2 zincir. Sıradaki boşluğu atladık. Bir sonraki boşluğa sık iğne. Şimdi arkadaşlar tekrar bunu uzun uzun göstermeyeceğim. Bu şekilde devam edelim. Diğer kenarlara, daha doğrusu şu yaka bölümüne her ne yaptıysak aynısını şu kol altı bölgesine de yapacağız. Ta ki bakın en son şu arka tarafa dolandığımızda en son bakın şu noktaya sık iğnemizi yapacağız. Ardından omuz askısı bölümüne kaydırma yapacağız. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya kadar gelelim, ardından yeniden görüşelim. Kol altı bölgemize ekru ipimizle süslememizi yaptık. Ön parçaya da geçtik. Bakın ön parçanın da süslemesini yaptım. Şu an omuz askısının olduğu noktaya ulaştım. Bakın hemen 2 adet zincirimi çektim. Omuz askısını arkadaşlar bir adet sık iğneyle tutturmuştuk ya. Aynı boşluğa yeniden girdim. Bakın yeniden sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar omuz askısının üzerine atlayacağım. Bu defa bakın ilk zincire girdim. Bir adet ilmek aldım. Tığımda bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi bu defa bir sıra boyunca bu askımızın üzerine, çünkü sadece zincir olarak çok ince olur arkadaşlar. Sizler dilerseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Ama ben biraz daha böyle zarif bir etki istiyorum. Dolayısıyla bakın her zincire tek tek girip bir adet kaydırma yapıyorum. Bakın sıradaki zincirin içerisine girdim, bir adet ilmek aldım, tığımdaki ilmekten kaydırdım. Bu şekilde tüm zincir hattı boyunca devam edelim arkadaşlar. Zincirimizi bitirdiğimizde yeniden görüşeceğiz. Boyunca arkadaşlar bakın kaydırmalarınızı yahut sık iğnelerinizi yaptıktan sonra şöyle yaklaşık bir 4-5 santim kadar bırakıp ipinizi kesin. Şimdi arkadaşlar başlangıçta bakın ipimizi tutturabilmek için daha önce askı ipini sık iğneyle tutturduğumuz bir boşluk vardı hatırlarsanız ve kol altı bölgesine de yine aynı boşluğa batmak suretiyle ipimizi tutturmuştuk. Şimdi bakın ipi tutturmak için hatırlarsanız önce bir adet zincir çektik. Bunu sık iğne olarak kabul ettik. Ardından şu her sık iğnelerin arasındaki 2 adet zincir içinde yine 2 adet zincirimizi çekmiştik. Şimdi öncelikle bu kesmiş olduğunuz ipi şu şekilde bir çekip çıkarın. Bakın herhangi bir zincir çekmedim. Ardından başlangıçta ipimi tutturmak için çekmiş olduğum 3 adet zincirin hemen ilkine tığımı şu şekilde bir tersten geçireceğim.
İlkine geçirmekte zorlanırsanız arkadaşlar ikinciye geçirebilirsiniz. Bakın ikinciye geçirelim hatta. Şimdi tığınızı tersten geçirdiniz. Bakın bu ipi buradan önce bir arkaya doğru çekin. Şöyle bir evet kameradan bakmaya çalıştığım için arkadaşlar net göremiyorum. Bakın ardından İpimin daha önce yapmıştık arkadaşlar bunu. İpimiz nereden geliyorsa, bu kuyruğu aynı noktaya geri sokacağız. Bakın ipimiz bu zincirin içerisinden geliyor. Dolayısıyla demek ki ne yapacağız? İpimizi buradan geri sokacağız. Dolayısıyla kesintisiz bir zincir hattı oluşturmuş olacağız. Bakın ipimizi aynı noktaya geri gönderdik. Dolayısıyla bakın şu şekilde bir zincir hattı elde etmiş olduk. Şimdi ipinizi tabii ki bu şekilde bırakmayın. Hemen en yakın bir noktadan şöyle tığınızı geçirin. Evet, kadrajın içerisindeyim. Hemen buradan bir adet şöyle bir önce ilmek oluşturalım. Ardından bir adet zincir çekelim. Akabinde bu ipinizi böyle sıkılayın. Daha sonra gizleyin arkadaşlar muhakkak. Şimdi ben bunu daha sonra gizleyeceğim. Öncelikle bakın bir bitişimi göstereyim size. Şöyle bir yakından görün. Bakın tertemiz bir bitiş elde etmiş olduk. Şimdi gelelim bluzumuzun şu püskül detaylarına arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce kafamda daha farklı bir püskül tasarlamıştım. Yani eşit uzunluktaki ipleri kesip hani ilmeğin içerisinden geçip tam ortadan bağlıyoruz ya arkadaşlar. Bu şekilde bir püskül tasarlamıştım. Ama ardından dedim ki biraz daha farklı bir şey yapalım. Onu hep yapıyoruz çünkü daha önce ben kedili bir atkı yapmıştım. Mesela bu atkıda kullandım bunu. Yahut muhtelif birçok projemde kullandım. Dedim ki farklı bir püskül yapalım. Şimdi bunun içinde bakın arkadaşlar şu şekilde püsküller yaptım. Birçoğunuz bunun yapımını muhakkak biliyordur. Ama bakın bilmeyenler için şöyle ben telefonuma sarmıştım ama şu an telefonumla kayıt yaptığım için powerbank'e saracağım. Şimdi mantığı çok basit. Dediğim gibi birçoğunuz muhakkak biliyorsunuzdur. Ben sadece bilmeyen arkadaşlarım için şöyle bir göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar dilediğiniz kalınlık, ne miktarda kalınlık istiyorsanız o kadar miktarda ipinizi dolayabilirsiniz ama ben 15 tur attırdım. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 15 tur attırdıktan sonra hemen şöyle bir ipimi de keseyim arkadaşlar. Bakın tabii öncesinde ben şu şekilde bakın telefonumun 2 katı uzunluğunda şöyle bir ip önceden hazırlıyordum. Şimdi hazırlamayı unuttum. Bakın arkadaşlar bu miktarda bir ip hazırlayıp ben önceden iğneme takıp bunu hazır bekletiyordum. Bu bir etamin iğnesi olabilir, yün iğnesi olabilir. Bakın ardından şu iplerimin tam altından geçiriyordum bu iğneyi. Şuradan geçirdim. İğnemi çıkardım artık. Tam orta noktada bakın tam tepe noktasında. Bu arada ipimin ucu bakın alt tarafta arkadaşlar. Ben diğer taraftan düğüm atıyorum. Çünkü bu ucu keseceğim. Bakın buraya ipimi ortaladım. Şöyle güzel bir düğüm attım öncelikle tepe noktasına. Bakın şöyle tepeyi güzelce bir düğümledim. Ardından çıkarıp şöyle tam ortadan bir kestim. Şimdi kestikten sonra arkadaşlar ben bu şekilde katlama yapmadım. Çünkü bakın benim burada düğümüm olduğu için bu düğümün altta kalmasını istediğimden bakın tam tersi yöne doğru bir püsküllerimi şöyle bir katladım. Ardından bakın yeniden ipimi aldım. İpimi şöyle bir miktar uzun tuttum ki daha sonradan düğüm attıktan sonra bu da bir püskül olarak kalsın diye. Bakın şöyle ip alıp yaklaşık böyle bir parmak kadar püskülümün altından şöyle 3-4 defa bir sardım. Aşırı sarmadım arkadaşlar. 3-4 defa sarmanız yeterli. Hemen ardından şunu önce bir özür dilerim arkadaşlar. Biraz gürültülü hareket ettim. Ve öncelikle keseyim. Şimdi bakın hemen ardından
Şuraya bir düğüm attım. Tabii şimdi kameranın karşısında yaptığım için arkadaşlar bir yere sıkıştıramıyorum. Ben bunu, 2 bacağımın arasına sıkıştırarak böyle, hani, daha sıkı bir düğüm elde ettim ama böyle de yapılabiliyormuş. Bakın düğümümüzü attık. Hemen ardından bakın şöyle bir taraktan faydalanabilirsiniz. Şöyle ipleri düzeltip ardından şöyle tutup arkadaşlar kestim. Şimdi püskül bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Hemen hızlıca püskülü ne şekilde diktiğimi de göstereyim size. Şimdi, en son biz, bluzumuzun etrafına sonradan, yani parçaları, motifleri birleştirdikten sonra herhangi bir sık iğne yapmadık. Sizler eğer sık iğne yapmayı düşünüyorsanız arkadaşlar, sık iğneyi, örerken de bakın bu püskülleri ilave edebilirsiniz. Ama ben o şekilde yapmadım çünkü ben, sık iğne yapmadım etrafına. İpimi bayağı bir uzunca tuttum arkadaşlar. Bakın ben en son, bluzumun sadece şu kadarlık kısmı, yani öndeki motifimin sadece yarısı kaldı. Düşünün o kadar uzun tuttum ki diğer, püsküllerin tamamını tek bir iple diktim. Dolayısıyla uzunca bir ip kesebilirsiniz. Bakın, şimdi ben çok uzun tutmadım çünkü artık dediğim gibi çok kısa bir mesafe kaldı. İpimin ucunu şu şekilde düğümledim. Ardından bakın motifime şöyle, biraz, geri bir yerden başladım ki, düğümüm arka tarafta kalsın, iç tarafta rahatlıkla kalsın diye. Şöyle bir getirelim. Dikmede komplike hiçbir şey yok. Dediğim gibi eminim, birçoğunuz biliyorsunuzdur dikmeyi ama ben bilmeyenler için, bilmeyen arkadaşlarım için şöyle bir göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar iğnemi çıkarmadan önce, şimdi ben her, püskülün arasına 5 yahut 6 adet şu şekilde, ilmek bıraktım. Bakın buna 5 bırakalım mesela. Şöyle 5 adet zincir sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirim burası. Hemen şuradan bir ilmeğimi çıkarayım. Önce bir iğnemi çıkarayım da arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şuradan çıkalım mesela. 5 tane yahut, 6 tane, 5'inciye yahut 6'ncıya batabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii bu sizin, istediğiniz püskül yoğunluğuna bağlı. Aralıkları daha fazla da bırakabilirsiniz ama daha sık bırakmanızı tavsiye eder miyim? Hayır, etmem. Çünkü zaten yeterince bakın ben, sık yaptım. Daha sık püsküller yapmanızı tavsiye etmem. Çok iç içe girer bu durumda. Şimdi bakın, İğnemi şu son yapmış olduğum tekli trabzanın zincirinin altından bakın arkadan öne doğru getirdim. Ardından şu püsküllerimi bağlamak için bakın şurada tepede bir ipim var benim. İlk etapta püskülleri bir tepeden bağlamıştık ya arkadaşlar. Power Make'den çıkarmadan önce. Bakın oradan ipimi bir geçiriyorum. Ardından geri döndüm. Şu sık iğnenin yeniden arkadan öne doğru tekli trabzanın arkadan öne doğru tekrar tepe noktasından geçtim. Bakın tekrar bir geçtim. Yaptığım bu kadar arkadaşlar. Ardından bakın ipimi hiç kesmedim. Şöyle önce bir arkaya bir aldım. Alt noktayı aldım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Diğer püskülden kurtaralım. Evet. Ardından bakın iğnemi şu şekilde yürüttüm. Ve ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu defa altıncıdan çıkalım. 5 yahut 6 tane zincir atladım. Boşluk atladım yani. Bakın şuradan çıkaracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuradan çıkalım. Şimdi tekrar göstermeyeceğim çünkü çok basit bir işlem. Bakın püskülleri de bu şekilde monteledim. Ben daha sonra geri kalan püsküllerimi de montelerim. Hemen bir bluzumun son halini arkadaşlar daha fazla vaktinizi almadan bir paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın bluzumuzun son hali bu. İplerimizi daha sonra tabii gizleyeceğiz. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Üstte de inanın çok şık duruyor. Bu arada, bakın, hobi malzemeleri satılan yerlerde, bu tür bluzlar için,
göğüs pedleri var, içi göstermemesi adına. Onlardan alabilirsiniz yahut, mayolarınızın içindeki, kullanmadığınız mayolarınızın içindeki, böyle süngerimsi dokuda, pedler var bildiğiniz gibi. Onları da içine dilerseniz dikebilirsiniz. Bu konuda da ekstra bir bilgi vereyim size. Çünkü, ince askılı olduğu için arkadaşlar, içi çok fazla, iç çamaşırı, sütyen vs. kaldırmayacaktır. Dolayısıyla ben, bu şekilde bir, pet dikmenizi tavsiye ederim. Hemen bluzumun bir son halini paylaşmak istiyorum sizinle. Bu arada arkadaşlar bakın ütülerken de diyelim ki bluzunuzu yıkadınız. Şimdi yıkandığı zaman bu püsküller haliyle böyle biraz birbirine girecek. Bakın şu şekilde tarakla tarayarak, üzerine buharlı ütü tutabilirsiniz. Bu konuda da yine bir ekstra bilgi vermiş olayım. Ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Tüm yorumlara tek tek inanın dönüyorum. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.